Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık açılışı yaptık ve haftanın açılış gününde piyasalar toparlamaya başladı. ABD borsa tarafı, kripto para piyasası, altında gümüşte toparlanmaları gördük. En son ne olmuştu dediğimizde Cuma günü piyasalar derinden bir şekilde sarsılmıştı. Altında gümüşte çok bir sarsıntı görmedik ama ABD tarafında ve kripto para piyasasında, özellikle kripto para piyasasında ekstra düşüşler görüldü. Bunun elbette bazı nedenleri vardı. Cuma günü öncelikle Trump bir açıklama yaptı ve Çin'e yönelik vergileri %100 artıracağına dair net bir beyanda bulundu. Kesin bir kanıda bulundu. Arkasından piyasalar düşmeye başladı. ABD borsa düştü. Kripto para piyasası çok sert bir düşüş gösterdi. Arkasından ise pazar günü piyasalar açılmadan önce Trump yine çıktı ortaya ve Çin ile her şey iyi olacak mesajını yayınladı ve bu mesajla birlikte piyasalar tamamen toparlanma süreci içerisine yeniden girdi. Özellikle Trump'ın, bu konuya değinmek istiyorum. Trump'ın geçmiş dönemdeki hiçbir başkanda olmayan bu özelliğini son dönem içerisinde ısrarla yapmaya çalıştığı şeylerden artık ayırt etmeye başladık. Abartılı bir dil, anlık alınan kararlar, arkasından gelen ani dönüşler vesaire. Onun tüccar kökenini de düşündüğümüzde aslında bu yöntem pazarlıkta önce korkutma, sonra güven verme stratejisinin bir parçası olarak işliyor ve piyasaları kendi elinde bir oyuncak ettiği bir hal içerisine sokuyor. Elbette insanlar ciddi anlamda zararlarla da karşı karşıya kalıyor. Ancak burada önemli soru şu: Trump gerçekten ilgiyi mi seviyor, yoksa işin diğer tarafında görevini kötüye kullanarak doğrudan piyasa manipülasyonu mu yapıyor? Çünkü baktığımızda kriptodaki bu tarihi düşüşten sonra önümüze gelen belgelere, bilgilere baktığımızda Trump'ın küçük oğlu düşüşten yarım saat kadar önce 80 milyon dolarlık bir short işlemi değerlendirmiş ve burada çok büyük bir kazanç elde etmiş. Önümüze gelen bilgilerde durumlar bu şekilde. Ve yine net bir şekilde şunu görüyoruz ki tarihte ilk kez bir Amerikan başkanı ailesiyle birlikte piyasaları bariz bir şekilde manipüle edip piyasa dalgalarından faydalanıyor. Ayrıca bu noktada yine değinmek istediğim bir şey daha var. Herkesin CZ olarak bildiği Binance'in kurucusu daha önce Amerika'da 4 ay hapis yattı. Bu hapisin nedeni elbette kara parayı önleme yasalarına uymadığı, ihlal ettiği için, belgeleri, bilgileri açıkça, şeffafça paylaşmadığı için 4 ay hapis yattı ve Binance şirketi 4,3 milyar dolar bir ceza ödedi. Arkasından hapisten çıktıktan sonra önümüzdeki süreç içerisinde, yani şu anda bulunduğumuz dönemde, Trump geçenlerde bir açıklama yaptı ve onu affedebilirim şeklinde bir beyanatta bulundu. Yani aslında buradaki durum bana göre çok net. Kripto para piyasası bir anlamda burada devlet gücünün ve jeopolitik stratejisinin bir aracı haline geldi. Trump belki de onlara dedi ki siz iç işlerinizde serbestsiniz ama ben size düğmeye bas dediğimde o düğmeye basacaksınız. Ve muhtemelen o düğmeye basıldı ve kripto para piyasasında yatırımcıların büyük zarara uğradığı, 400 milyar dolarlara uzanan likidasyonlar, erimelerle yatırımcılar karşı karşıya kaldı. Tabi spot piyasadan bahsetmiyorum. Tamamen vadeli piyasada yaşanan bir erime bu. Çünkü piyasalar büyük oranda toparlandı. Yukarıya doğru yeniden geri dönüşler gösterdi. Bugün elbette Trump'ın son açıklaması sonrasında ABD piyasası vadeli piyasada pozitif. Altın, gümüş yine pozitif. Her şey normale dönmeye başladı. Ama hafta sonunda onların yaptığı hamlelerle gerçekten çok zora düşen, belki intihar eden insanlar da vardı ki örneklerini de gördük. İntihar eden insanlar da vardı. Dersen ki senin buradaki görüşün nedir? Sen piyasaların akıbeti anlamında ne düşünüyorsun? Biz nasıl ayakta kalacağız derseniz, ben kendi trendlerimi takibe devam edeceğim. Ne anlattıysam, neyi takip ediyorsam onu takibe devam edip bu dalgalanmaların arasında ayakta kalmanın yolunu hep birlikte aramaya, kovalamaya devam edeceğiz. Bütçelerimizi korumaya devam edeceğiz dostlar. Piyasaları inceleyelim. Haftalık açılışta nasıl görünüyor? Bu detaylardan yine bahsetmeye devam edeceğim. Şimdi öncelikle altının güncel görünümüne baktığımızda en son yaptığı hareketler içerisinde bir düzeltme hareketini altın gösterdi. Ons bacağında 3940 bölgesi hem benim işaretlediğim ilk destek seviyesi hem de bulut bölgesi bu noktadaydı. Son videoda konuştuğumuz an itibariyle bu temaslar gerçekleşip burayı koruduktan sonra altın yukarıya doğru hareketine devam etti. Tabi Trump'ın yaptığı son açıklamalar da burada etken oldu. Ticaret gerilimleri, yani Çin'e %100 vergi getirebileceğine dair haberleri lanse etmesi altın tarafında, gümüş tarafında yine etken oldu. ABD hükümetinin hala açılmamış olması altında, gümüşte yine etkenler olmaya devam ediyor. Zaten geçtiğimiz hafta söylemiştim, ben bu hafta içerisinde böyle bir açılma gibi bir beklenti içerisinde değilim. O yüzden yukarıya doğru götürürler. Ama hükümet açılması geldiğinde muhakkak ki bir satış hareketi, bir satış hamlesi de altında
altında gümüşte gelebilir ama bunlar küçük düşüşler olacaktır. Nihai olarak benim yükseliş beklentimde, benim hedeflerimde bir değişme olmayacak. Altın tarafında yatırımcıların yüzü gülmeye devam ediyor. Gümüşte de keza aynı şekilde ons bacağındaki bu kaliteli hareket sonrasında altının gram tarafında da tabelada 5500 TL seviyelerine ulaşmış bir gram altın var ki bunlar makassız rakamlar. Çarşıda, pazarda rakamlar çok daha yukarıda. 5300 seviyesi gram altında destek seviyesi olduğunu artık söyleyebiliriz. Yani bu seviyenin altında kaldığında ancak küçük bir düzeltme adımını gram altında konuşabilir hale geleceğiz. Burada kapanışlar gelirse gram altında bir düşüş eğilimini bu nokta itibariyle konuşabiliriz ama bu seviyeyi korumaya devam ettiği sürece yükselen ivme devam eder. Benim gibi elinde tutan, pozisyonlarını koruyan yatırımcılar için söyleyeceğim şey her zamanki gibi basit. Ben uzun süredir bir trend çizdim. Bu trendde 6450 seviyelere kadar gram altının yükselişi gibi bir beklentim vardı ve bu beklentimi de zaten bu yıl bitimine kadar gerçekleşebileceği yönünde görüşlerimi de anlattım. Bu görüşlerimin arkasındayım. Altın gayet kaliteli bir haftalık açılış yaptı. Onu da tekrar söyleyeyim. Bakın darphane altın sertifikasını göstereyim. Darphane altın sertifikasında en son yükseliş sonrasında %7'lik bir düzeltme geldi. Altında böyle bir düzeltme var mı? Yok. İşte zaten bahsettiğim olay da bu. Darphane altında ekstra yükseliş, ekstra düşüş gibi hareketler olurken bunlar altından tamamen ayrışmış bir durumda. O yüzden yeni yatırımlar anlamında, yeni değerlendirmeler anlamında benim önerdiğim bir yer değil darphane altın. Önümüzdeki süreç içerisinde de yatırımcılar burada dikkatli olması lazım diye düşünüyorum. Gümüşün ons bacağında son hareket alanı içerisinde destek seviyesine bir gevşeme gelmedi. Gram altında ve altının ons bacağında bu gevşeme geldi ama gümüşte net bir benim destek alanı test olmadı. En son şurada bulut bölgesine kadar indi ama aşağıya kadar benim işaretli alana inişi göstermedi. Gümüş biraz daha kaliteli bir hareket hali içerisinde bu bölgede ki hali hazırda onun gittiği trendde en son benim bahsettiğim şey şuydu. 47.95 seviyesi benim için çok majör bir bölge. Buranın üzerinde kaldığında gümüşte yeni bir direnç alanı çizmeyeceğim. Yukarıda bir direnç alanı da çizmedim. Öyle bir yukarıya doğru gidiş gümüş tarafında mümkün. Hala direnç çizmeme tarafındayım. Çünkü açık bir şekilde boşluk bir alana girmiş durumda bu ürünler. Ama yeni alıcılar noktasında dediğim gibi son videoda da aynısını söyledim. Şimdi de aynısını söylüyorum. Piyasa ABD hükümet açılışına kadar bu ürünler yukarıya doğru gider. Hükümet açılışı geldiğinde aşağı doğru kısa vadeli bir satış baskısı olur. Böyle bir volatiliteli hareket içerisinde yeni yatırımcılara siz de hadi alın buradan vesaire gibi cümleler kurmak da çok zor. Söyleyebileceğim tek şey vaktiyle pozisyon alan, benim gibi vaktiyle pozisyon alan, beni sıkı dinleyen yatırımcılar sadece yapacağı şey bu ürünlerin tamamında arkasına yaslanıp daha fazla yükselişleri bekleyecek. Ufak tefek düzeltmelere bakmayacak. Ben ne zamanki trend döndü, ben artık burada değilim cümlesini kurduğumda artık oradan umudu siz de kesersiniz. Yani aklınıza yatıyorsa elbette. Aklınıza yatıyorsa siz de umudu kesersiniz. Ben burada umutlarımı korumaya devam ediyorum. Bakınız gümüşün TL bacağında da 65 TL seviyesini aşması itibariyle boşluk alana girdi. Bariz bir şekilde yükselişini sürdürmeye, daha fazla kazançları yatırımcıya vermeye devam ediyorlar. Bakın Borsa İstanbul'a baktığımızda en son bulut bölgesi altında kaldığını pek de iyi görünmediğinden bahsettik. Borsa İstanbul aşağı doğru süzülmeye devam ediyor. Dolar paritesinde durum zaten daha vahim ve benim odaklandığım alan dolar paritesindeki hareketi. Bakın son konuştuğumuzda buraları kaybetmesi tehlikeli olur borsa için demiştim. Bu aşağı doğru gidişi borsa yine göstermeye devam etti. Kendi adıma ve yatırımcılar adına ben bu noktada doğru yönlendirmeler yapabildiğim için keyifliyim. Sizleri burada riskten uzak tutup daha düşük riskle daha fazla para kazandırma imkanlarını sizlere verebildiğim için yine keyifliyim. Ve bu keyfi paylaşırken son videolarda olduğu gibi şunu da tekrar etmek isterim. YouTube algoritmalarına karşı benim sizden destek ihtiyacım var. Bu videoya, bu videolara yaptığınız beğeni ve yorumlar beni bu algoritmalardan koruyor. Video altında pek çok yapay yorumlar var, bot yorumlar var. Bu bot yorumlar bizim algoritmalarımıza zarar veriyor. O yüzden desteklerinizi rica ediyorum dostlar. Kusura bakmayın. Çünkü bu süreç içerisinde bu destekleri istemeye devam edeceğim gibi görünüyor. Bakınız ABD tarafına baktığımızda S&P'deki görünüm şu. Bulut bölgesine kadar inen bir hareket gösterdi. Trump'ın açıklamaları sonrasında yani Çin'e tarife
vade oranlarını %100 artıracağım dedikten sonra aşağıya çakıldı. Yok biz o işi de hallederiz, Çin'le her şey güzel olacak vesaire dedi. S&P bugün vadeli piyasada yukarıya doğru hareketini yeniden gösteriyor. Bulut bölgesini tutmaya bu bölgede devam ediyor. O yüzden günlük periyotta da herhangi bir bozulma Mayıs dönemi itibariyle hala oluşmuş durumda değil. ABD'de potansiyel durum tam olarak bu. Bakın Nasdaq'ta da durum aynı. Bulut bölgesi teması geldi ama bu bölgeyi korudu. Mayıs dönemi itibariyle negatif alana bir geçiş ABD tarafında yok. Olursa zaten benim kendi takip ettiğim, değerlendirdiğim hisseler var. Katıl sohbetinde, YouTube Katıl'da canlı yayında bunlardan ekstra olarak konuşma, değerlendirme imkanları buluyoruz. O hisselerden de tamamen dışarıya çıktığımı beyan ederim ama böyle bir bozulma henüz yok. En çok zarar gören taraf ise kripto para piyasası oldu hafta sonunda. Şimdi oradaki görünümlere de bakmaya başlayalım. Kripto tarafına geldiğimizde güncel durum aslında şu: Bitcoin tarafında çok uzun süredir devam eden bir boğa trendi var. Bitcoin kendi özelinde 2023 dönemleri itibariyle haftalık grafikte bu yeşil bulut bölgesini hiç bozmadı. Trendini hiçbir şekilde ihlal etmedi. Bakın en son yaptığı hareket, en son yaptığı düşüşte 104.000 bölgesine gelen iğnede dahi bulut bölgesi teması sonrasında toparladı. Peki kripto para piyasasında ne oldu? Neden bu kadar düşüş oldu da bu piyasa aşağıya indi dediğimizde elbette Trump ve CZ'nin buradaki efekti büyük oranda etkili oldu. Trump piyasayı tehdit ödül sarkacıyla oynatıyor, oynatmaya devam ediyor. Trump'ın bu yönetimi aslında bir pazarlık masası tekniği. Yani sert başla, geri adım at, piyasa şokunu kendine de avantaj haline getir ve senin yerine işlem yapan adamlar para kazansın. İşte bunun adı manipülasyon. Ve elbette hiç kuşkum yok ki tarih bize bunu yine hatırlatacak. Trump bu azgın metotlarına devam ederse belki de ilk kez bir ABD başkanı görev süresini tamamlamadan görevini bırakmak durumunda kalacak. Çünkü halk desteği gerçekten zayıfladı. Kurumlar onun aptalca hareket ettiğinin, aptalca konuştuğunun farkında ve işin özetinde dünyanın en büyük borsasında da Trump'ın bir parmağı, bir söz sahipliği olduğu da artık bariz bir şekilde görünüyor. Trump bugünlerde onu affedebilirim vesaire cümleleri kuruyor. Bunlar çok açık göstergeler. Yatırımcılar olarak bu fiyat dalgalanmalarından, bu borsalardan korunmanın en iyi yolu nedir derseniz donanım cüzdanı kullanmaktır. Kendi kişisel, bireysel donanım cüzdanınızı alırsınız, coin'inizi orada tutarsınız, o coin'e hiçbir şey olmaz orada. Çünkü elinde tutuyorsan o para senindir. Ama dersen ki ben borsa kullanmak istiyorum, paramı da borsa içerisinde tutmak istiyorum dediğinizde benim verebileceğim örnekler var. Regülasyonlarla uyumlu olarak çalışan OKEX platformlarını ben kendim nacizane kullanıyorum. Yıllardır da en aktif kullandığım yer orası. Elbette bir iletişimim, sponsorluğum vesaire var ama onlar bu benzer durumlar içerisine hiç girmedi. Patronlarının suça karışması gibi durumlara hiç karışmadılar. En büyüğünde olmaktansa ikinci sıradakinde olmayı, işlemlerimi orada yapmayı ben kendi adıma tercih ederim. Böyle bir tercihte bulunmak isterseniz de video altında benim paylaştığım linkleri bulabilirsiniz. Benim bu tarafta kendi adıma şöyle bir düşüncem de var. Ben onlarla işlem yaptığım dönem içerisinde benim adımla, ismimle gelen hiçbir yatırımcıyı mağdur etmeme konusunda onlardan hep bir söz istedim. Onlardan hep bir öncelik, bir destek istedim. Bu destek konusunda da bana her zaman yardımcı oldular. Olmaya devam ediyorlar. Tercih tamamen sizin. Nereye isterseniz kullanın. Bunlar benim nacizane fikirlerim. Bitcoin'in son yaptığı harekete gelirsek Bitcoin trendlerini bir şekilde korumaya devam etti. Yatırımcılarına para kaybettirmedi diyelim açıkçası. Ama altcoin'lerde durum aynı şekilde değildi. Bakalım Ethereum ne yaptı dediğimizde Ethereum son akış içerisinde bulut bölgesine haftalıkta bir temas geldi. Günlük periyotta bulut bölgelerinin altında hareket ediyor. En son düştüğü bölgelere tamamen gelmiş durumda. Bu benim için, beni sıkı takip edenler için gerçekten önemli. Hem burada size anlattıklarım hem de YouTube Katıl'da katıl üyelerine anlattığım ürünler benim bunlar. Bizim için bu düşüşlerden büyük zararlar, vadeli pozisyonlar vesaire söz konusu olmadı. Katıl sohbetinde benim anlattığım, son alıcılara hadi siz de alın dediğim seviyelere neredeyse geri dönmüş durumda olan bir piyasa var. Ki geçmiş döneme göre bizim karlılıklarımız bu ürünlerin tamamında hala yüksek. XRP'ye baktığımızda XRP'de benim en son işaretlediğim alan 2.75 bölgeleriydi. 2.75'in kaybedildiği, aşağıya derin bir iğnenin geldiği, şimdi de oraya doğru yeniden dönüşün olduğu bir alan içerisinde bu coinler Ethereum, XRP, Solana dahil olmak üzere hepsi potansiyel olarak bulut bölgelerinin altında ama geri dönüşleri vaat ettiğini düşünüyorum. Piyasalara aslında şöyle bir durum yaşattılar. Bariz bir boğa tuzağı yaşattılar. Herkes boğaya doğru giderken kripto para piyasasında özellikle altcoin'lerde
aylarda piyasayı aşağıya indirdiler. Vadeli piyasadaki işlemleri tamamen yok ettiler. Bu işlemin sonrasında, bu adımın sonrasında ben bu piyasaların yukarıya doğru devam edeceği yönünde kanaatimi hala koruyorum. Bana göre bu bir tuzaktı. Bu tuzağın sonraki aşamasında piyasalar yukarıya doğru toparlanmaya devam edecek. Cardano'da da durum benzer şekilde. En son düştüğü bölgelere yakın bir alan içerisinde Cardano. Altcoin'lerin tamamında benzer durumlar yok. Küçük altcoin'ler çok daha kötü vaziyetler içerisinde. Benim elimde demirbaş olarak nitelendirdiklerim arasında en verim alamadığımı söylediğim coin mesela Ondo'ydu. Ondo içinde 0.86 bölgeleri alanına yine o da yakınsamaya başladığı bir alan içerisinde. Bakın Total 3 grafiğine de baktığımızda haftalıkta burayı kıramadığı bir hareket göstermişti en son. Buranın üzerinde haftalıkta tutunamamıştı. Buradan aşağı inen harekette o da bulut bölgesini korudu. Yukarıya doğru döndü. Tekrar şu alan içerisine dönüş gerçekleştirdi Total 3. Yani altcoin'ler aslında bir manipülasyona kurban gitti. Yatırımcılar bir manipülasyonla karşı karşıya kaldı. Vadeli piyasada insanları üzdüler, insanları zarar ettirdiler. İşte bu yüzden benim Binance'e, Trump'a vesaire ekstra tepki göstermemin nedenleri de bunlar. Üzülüyorum. İnsanlar para kaybediyor. İnsanlar büyük kayıplarla karşı karşıya ama iradesini koruyan, açgözlülüğüne yenilmeyen yatırımcıların toparlayacağını, kazançlarını büyüteceğini düşünüyorum. Benim düşüncem, benim fikirlerim en azından bu şekilde. Ben YouTube katıl sohbetine çok önem veriyorum. Çünkü orada beni 1 saat, 1,5 saat dinleyen yatırımcılar bu ortam içerisinde dahi kendini en az zarar eden topluluk arasına sokmayı başardı. Yatırımı bir sepet olarak anlattığım için, diğer ürünlerde de yatırım yaptığımız için, ABD hisselerinde, altında, gümüşte yatırım yaptığımız için kendilerine maksimum koruma sağladılar. Kriptoda da maksimum korumayla bugün haftalık açılışı yaptık. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Herkese bol kazanç, bereketli bir hafta diliyorum dostlar. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.